Eminim hayatta herkes en az bir kere reddedilmiştir. Peki reddedilmenin olumlu yönleri olabileceğini hiç düşündünüz mü? Reddedilmenin ve görmezden gelinmenin ne kadar kötü hissettirdiğini hepimiz biliyoruzdur. Ama önemli olan olumsuz durumlar karşısında hiç rahatsız edici duygular hissetmemek değil, bu duyguların sizi ele geçirmesine izin vermemektir. Bugün reddedilmeyi başarıya giden bir sıçrama tahtasına dönüştürme sanatını keşfedeceğiz. Direnmek yerine reddedilmeyi kabullenmek, olgunlaşmanız ve gelişmeniz için güçlü bir fırsat olabilir. Önemli olan hayatın doğal akışına direnmemek ve kabullenmeyi öğrenmektir. Eğer kendinizi ihmal edilmiş ya da değersiz hissediyorsanız, bu bilgiler bakış açınızı değiştirmek için harika bir fırsat. Bu videoda reddedilmeyi olumlu değişim için bir güç olarak nasıl kullanabileceğinize dair değerli bilgiler edineceksiniz. Günlük hayatınıza sorunsuzca entegre edebileceğiniz pratik stratejiler paylaşacağım. Olumsuzlukları zafere dönüştürmenin gücünü keşfetmeye hazır olun. Hayat seni görmezden geliyor diye düşünüyorsan, yenilgiye boyun eğmeyi bırakmalısın. Bunun yerine kendi gücünün farkında olmalısın. Sizi küçümseyenleri görmezden gelmek önemsizliğin bir işareti değil, öz saygının bir kanıtıdır. Biri sizin değerinizi anlamıyorsa hata sizde değil, ondadır. Karşınızdaki kişinin davranışının sizinle olduğundan çok kendi iç mücadelesiyle ilgili olduğunu öğrendiğinizde kendi değerinizi anlarsınız. Görmezden gelinmek acı verici olabilir. Fakat hayal kırıklığına veya üzüntüye kapılmak yerine sakin kalmalısınız. Duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bu durumu büyümek ve kendinizle barışık olmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Başkalarının ilgisizliğinin sizi etkilemesine izin vermeyin ve reddedilmenin sizi güçlendirebileceğini unutmayın. Kendi değerinizi başkalarının onayına bağlamayın. Siz kendi değerinizin farkına varın. Yaşam enerjimiz değerli ve sınırlı. Onu tasarruflu kullanmalı. Hiç hak etmeyen insanlar için tüketmemeliyiz. Herkesi memnun etmeye çalışan, her olumsuzluğu ciddiye alan insanların anlamlı bir uğraş için enerjisi kalmaz. Eğer görmezden geliniyorsanız, anlık bir tepki vermek yerine bir an durup düşünün. Bu durumun sizi neden etkilediğini sorgulayın. Çoğu zaman reddedilmeye verdiğimiz tepki aslında içsel güvensizlikle ilgilidir. Derin bir nefes alın ve bu durumun sizi sarsamayacağını hatırlayın. Kendi değerinizin başkalarının onayına bağlı olmadığının farkında olun. Stoacılık, başkalarının eylemleri yerine kendi tepkilerimize odaklanmamız gerektiğini öğretir. İletişimde nazik ve içten olmaya çalışın. Bunu karşılık beklemeden yapın. Gerçek gücünüz, başkalarının sizinle olan etkileşimlerinde değil, tepkilerinizdedir. Reddedilme karşısında sakin kalma becerisi, zorlukların üstesinden gelmeyi ve gelişmeyi öğretir. İçsel huzurunuzun başkalarının onayına bağlı olmadığını keşfetmek, kişinin kendisine bağımsız bir şekilde değer vermeyi öğrenmenin yolunu açar. Bu güçlü ve özgüvenli duruşunuz doğal olarak çevrenizdekileri etkiler. İnsanlar, kendinden emin ve dış etkenlerin etkisine izin vermeyen bireylere karşı ilgi duyarlar. Sadece reddedilmenin üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda gelişir ve olgunlaşırsınız. Reddedilme deneyimini kişisel gelişim için bir fırsata çevirebilirsiniz. Yaşadığınız her olayın aslında size yol gösterici olduğunu unutmayın. Reddedilmeyle yüzleşirken uzaklaşmayı öğrenin. Uzaklaşma, öz saygı için önemli bir araçtır ve saygısızlığa verilecek tek cevaptır. İstenmediğiniz ortamdan uzaklaştığınızda duygusal sağlığınızı korursunuz. Bu iç huzurunuzu korumanıza ve gereksiz çatışmalardan kaçınmanıza olanak tanır. Kendinize olan saygınızın insanlara olan sevginizden daha büyük olması gerektiğini fark etmenizi sağlar. Reddedilmeyi kabul edin ve bu duyguları hissedin, ancak bu duyguların düşüncelerinizi yönetmesine izin vermeyin. Kendinizi tecrübeli bir kaptan gibi düşünün. Dalgaları batmak için değil, ilerlemek için kullanın. Reddedilmeyi bir son değil,
yeni başlangıçları işaret eden bir yolculuk olarak değerlendirin. Odak noktanızı kendi iç dünyanıza ve hayatınıza çevirerek neşenizi ve huzurunuzu bulabilirsiniz. Keyif aldığınız aktivitelerle vakit geçirin. Okumak, spor yapmak, yeni beceriler edinmek veya sizi takdir eden insanlarla bir arada olmak. Asıl mesele intikam almak değil, pozitif enerjinizi olumlu faaliyetlere yönlendirmektir. Reddedilmek zor olabilir, ancak aynı zamanda içsel gücünüzü test etme şansı da sunar. Bir toplantıda veya terfi sürecinde reddedildiğinizi hissettiğinizde bir an durup düşünün. Kendinizi üzmek yerine yapıcı bir adım atın. Becerilerinizi ortaya koyacağınız bir projede çalışın ya da yeni bir girişimde bulunun. Değeriniz başkalarının ilgisine bağlı değildir. Bu, neler başarabileceğinizi gösterme fırsatınızdır. Kendinizi göz ardı edildiğinizi hissetseniz bile bir kapının kapanmasının aslında daha iyi kapılar açacağını unutmayın. Reddedilmek kendinizi eleştirmek değil, daha iyi fırsatlar aramanız ve güçlenmeniz için bir itici güçtür. Eğer istediğiniz bir şeyi elde edemezseniz, bu, sizi daha iyi bir şeyin beklediği, yeteneklerinize ve tutkularınıza daha uygun bir alanın var olduğu anlamına gelebilir. Reddedilmeyi güçlü yönlerinizi yeniden değerlendirmek ve yol haritanızı çizmek için bir fırsat olarak kullanın. Her başarısızlığın sizi daha güçlü biri yapacağından emin olun. Hayal kırıklığınızı içinizde saklamak yerine ona sarılın ve gururla ilerleyin. Kendi duygularınıza ve diğerlerine karşı anlayışlı olun. Sırf birileri değersiz hissettirdi diye bu kötü ve başarısız biri olduğunuz anlamına gelmez. Sevenleriniz olduğu gibi sevmeyenlerinizin de olması normal bir durumdur. Onay görmek için çaba sarf etmeyin. Kendi bildiğiniz yolda yürüyün. Kimseye kendinizi açıklamak ve kabullendirmek için zaman harcamayın. Aksi durumda asla kendi özgün yolculuğunuzu sürdüremezsiniz. Hızlı tepkilerin beklendiği bir dünyada sessizlik güçlü bir ifade olabilir. Bu, kolayca rahatsız edilmediğinizi, başka ilgi alanlarınızın ve önceliklerinizin olduğunu gösterir. Asıl önemli olan karşı tarafı pişman etmek ya da intikam almak değil, güçlü olduğunuzu ve kendinizin merkezde olduğunu, dış onaya olan bağımlılığınız olmadığını göstermektir. Eğer biri sizin yeteneklerinize şüpheyle yaklaşıyorsa, bunu o yeteneğinizi geliştirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Asıl amaç onaylanmak değil, kendinizi aşmak, daha fazla öğrenmek ve başarabileceğinizi görmektir. Önemli olan, ilerlemenizi şüpheci birine kanıtlamak değil, sessizce güveninizi ve yeteneklerinizi geliştirmektir. Sizin yerinize eylemleriniz ve elde ettiğiniz sonuçlar konuşsun. Eğer insanlar sizin çok yaratıcı olmadığınızı düşünüyorsa, bir yaratıcı proje üstlenin. Eğer kendinizi işinize çok fazla adadığınız düşünülmüyorsa, bırakın eylemleriniz bunun aksini kanıtlasın. Bu sessiz kişisel gelişim arayışı, başkalarının algılarıyla mücadele etmek değil, kendi kişisel mükemmelliğinizin peşinde olmaktır. Dünyanın size bakışını değiştirerek, kendinizle ilgili algıları da değiştirmiş olursunuz. Başkalarının sizi aşağı çekmesine izin vermeden her şeyi başarma gücüne sahip olduğunuzu kendinize kanıtlamış olursunuz. Bu yolculuktaki en büyük başarı, kendinize verdiğiniz onayın en değerli onay olduğunu fark etmektir. İnsanlar sizden uzaklaştığı zaman onların gitmelerine izin verin. Kaderiniz onlara bağlı değildir. Bu, onların kötü olduğu anlamına gelmez. Sizin hikayenizde rolleri olmadığı anlamına gelir. Çevrenizi size inanan, gücünüzün farkında olan, potansiyelinizi gören ve destekleyen insanlarla kuşatın. Tutkularınız konusunda sizi durduran ve sizin yaratıcılığınıza inanmayan insanların yanında neden durasınız? Eğlenceli ortamlarda bulunmak ve dışarı çıkmak, özellikle reddedilme gibi zor bir dönemden sonra hayatımıza renk katabilir. Yıkılmak yerine neşeli ortamlarda bulunmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Zor zamanlarda arkadaşlarla bir arada olmanın,
bir grup etkinlikte yer almanın ve sevdiğiniz biriyle bir yemek yemenin etkisi hafife alınmamalıdır. Bunlar bağlarımızı güçlendiren ve daha geniş bir topluluğun parçası olduğumuzu anlamamızı sağlayan deneyimlerdir. Bu videomuzda reddedilme ve ilgisizlik deneyimlerini kişisel gelişim ve dayanıklılık oluşturmak için fırsata çevirmenin bazı önemli noktalarını ele aldık. Bu her zaman kolay olmayabilir, ancak önerileri dikkatle dinleyip uygularsanız hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu öneriler özellikle duygusal olarak hassas olan veya derin hisseden kişiler için oldukça etkilidir. Hayatın zorluklarıyla baş etmek için daha fazla güç ve bilgelik kazanmanıza gerçekten yardımcı olabilirler. Katılımınızın çok değerli olduğunu ve yapılan yorumları özenle okuduğumu unutmayın.